kimseye anlatmadığımız dolu bataryayla alakalı hiçbir kanalda bulamayacağınız bilgiler kendi kanalımızda bile yok. Sana anlatıyorum. Allah razı olsun Top abi. Gear nasıl BBC 170 ülkeye bir macera programı, bir eğlence programı gibi otomobili anlattıysa İngiltere'nin bir köklü bir otomobil geçmişi var. Bununla tüm insanların, tüm gençlerin aklına kazındı. 3 tane adam çıktı, oraya gitti, buraya gitti. Hala bugün konuşuluyorlar. Niye Türkiye'den böyle bir şey olmaz? Sen kendi... Kırılıyor abi o. Kırarak yiyoruz abi biz onu. Kaloriferlerin sonuna kadar açtım abi, tamam mı? İç kabin Onun da şeyi olur. İç kabin ısındı, öyle de videom var abi. Öyle de bir video çekmişim 2000. İç kabin ısındı, ondan sonra arabayı şarja taktık. Araba şarj aldı abi. Ve bunların hepsi tecrübe edile. Walkman kanalından herkese merhaba. Abi hoş geldin Muhammed. Abi Nasılsın? hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de hoş geldim senin kanalına. Allah razı olsun abi. İnşallah konuşacağız. Ama ne eşliğinde konuşacağız? Nasıl çekelim dedin abi. Ben dedim ki Erzurum kadayıf dolması yerken sağ olsun bize ikramda bulunması. Allah razı olsun abi. Abi şöyle, ben önce şunu söyleyeyim. Bütün Erzurum halkı adına sana kocaman selamlar getirdim. Herkesin sana bolca selamı vardı, eşimizin, dostumuzun. Sen de bize böyle bir güzel yerde ev sahipliği yaptığın için sonsuz teşekkür ederiz. Her zaman. Baş üstüne. Biz şeye geldik abi burada. Seninle küçük bir röportaj yapıp işte bunu bir part olarak daha sonra da bir senin aracınla bir video çekelim diye düşündük ama biz abi seni tanıyalım bence ilk önce. Bu işe nereden başladın tarzında, nasıl oldu diye. Eyvallah. Abi nereden başladık? Yani şu arkayı gösterir misin sevgili İbrahim? Arkamızda bir arkadaşlarımız çalışıyor şu anda. Stüdyomuzda. Ufak ama. Yan tarafı gördük Aynen, abi, yan işçiler. tarafta Evet, çalışmalar maşallah. devam ediyor. Ofisimizde tadilat var. Kadraja yine bir bakarsak eğer. Sıkıntı yok ya. Abi şöyle, yani ne zaman başladık? En arkada, en geçmişe gideyim mi abi? Evet Uzun abi, olsun yani mu? nasıl mesela yani uzundan ziyade nasıl başlandı abi? En azından hani insanların seni tanıması adına, işte Bilal Akgündüz kimdir abi? Eyvallah. Abi ben 94'lüyüm. Aramızda 4 yaş varmış. Evet abi. Sen bana yakın duruyorsun ama daha şeymiş. Estağfurullah abi, benden. sen benden daha genç Eyvallah. duruyorsun. Yok abi, olur mu? Yaşlandık biz de. 2 çoluk çocuk şey oldu işte artık. Maşallah. Büyüdük artık yani. Maşallah. Abi 94'lüyüm ben. İstanbul'da doğdum, Fatih'te. Şu anda da İstanbul'dayız. Üsküdar'dayız. Benim babam üniversitede hoca. Bugün de muhabbetini yaptık. Urfa'ya tayine çıkınca 96'dan 97'den itibaren 2-3 yaşımdan itibaren Urfa'da yaşamaya başladım. Bir Urfalıyım aslında. Ama aynı zamanda annem Erzurumlu olduğu için de seninle de hemşeri sayılıyoruz. Allah razı olsun abi. Annemiz de Erzurumlu. Yani özellikle ilkokulda işte yeni okumayı öğrendiğimiz dönemde bile evimizde çok erken bir bilgisayara sahip olmam sayesinde hep bir bilgisayar merakım vardı. Oyun merakım vardı. Onlar böyle dönem farklı şeylere dönüştü ama ortaokulda biraz işte bir şeyler yazma etme, işte haber takibi, internetle tanışmayla birlikte biraz böyle teknolojiyi takip etme noktasında, haber okuma noktasında bir şeyim oluştu, alışkanlığım oldu. İlkokulda işte harçlığımı biriktirip gider, bu teknoloji dergileri vardı abi eskiden. İşte PC Magazin, Chip gibi vesaire. O dergileri alırdık, okurduk. Biz de kendi çapımızda böyle ufak tefek şeyler yazmaya çalışırdım. Lisede bu biraz yarı profesyonele döndü. Lise 1. sınıfı bitirdikten sonra Urfa'dayım yine. Hala Urfa'dayız. Lise 1'den sonra haber yazmayla alakalı bir internet sitesinde çalışmaya başladım. Haftalık paramı alıyordum, harçlığımı. Haber yazıyordum. Her gün 8-10 tane işte telefonlarla alakalı, ekran teknolojileriyle alakalı yazıyorum. Ama Kimse de kontrol teknoloji etmiyor. üzerine. Teknoloji üzerine. Yani batarya birazcık. O dönem biraz bataryaya merak başladı çünkü telefonlarda akıllı telefon dönüşümünün tam ortasındayız o zaman. 2009 onları düşün abi. Bir telefonu farklı kılan, daha ne derler, performansını artıran şeyler işte çip, içerisindeki yonga set, bataryası, bir de ekranı. Bu üçü üzerinde ben yavaş yavaş işte bir şeyler okumaya, bunlar nasıl çalışıyor, nasıl üretiliyor, hangi teknolojiler gelişiyor, onları anlamaya çalışıyorum. İngilizce öğreniyorum bu sırada tabii. İngilizcem kötü, ortaokul öğrencisiyken başladık. Lisede birazcık bir şeyler yapıyoruz. Lisede böyle hem İngilizce öğrenirim hem de para kazanırım, harçlığımı çıkarırım diyerek böyle bir teknoloji haberciliği başladı. Yani 14 yaşında ben bu işten para kazanmaya başladım yani, öyle Maşallah, söyleyebilirim. subhanallah. Şimdi 31 yaşındayız. Nereden baksan. Kazanamıyoruz ya. O zamanki paraları aynen öyle abi. Ya o zaman hakikaten farklı geliyordu yani. Bak abi, Şu an kazanamıyorum. Bak abi, Şu sana an bir şey düşündüm de. ya elhamdülillah ya, çok şükür işte ekibimiz var. Daha fazla işlerimizi Evet. büyütmeye çalışıyoruz. Kanal sayısını artırmaya, daha doğrusu
Bu işi sadece Türkçe yapmamaya, hani İngilizce'de yapmaya çalışıyoruz. Başladık. İnşallah abi. İnşallah sayısını da artıracağız yaptığımız işleri. Abi 2013'te doların 1 lira 1 TL olduğu civarlarda 1,3 olduğu dönemlerde ben $1000 maaş alıyordum abi. Ayıptır söylemesi, şimdi tabii 1000 dolar ufak Ne bir para kadar gibi ama. bilmiyorum ama. Abi şöyle 18 yaşında ben $1000 maaş alıyordum. 7 yıl sonra da $1000 maaş alıyorum. Ben, yani 7 yıl önceden işte haber editörlüğü bana o zaman öyle bir para kazandırmıştı. Üniversite hayatım Rahat hamdolsun geçmişti. rahat geçmişti. Bolluk bereket, babamıza yük olmuyorduk. Kendi şeyimizi, iaşemizi sağlıyorduk. Ama tabii biraz o dönem en azından otomobil tarafına girme eğilimi oluştu bende 2014'te diyelim. Yani bundan 11 sene önce ben otomobil işini de yapmayı düşündüm. O zamana kadar hep telefon, tablet, bilgisayar, donanım haberde çalıştım bu arada. Çok fazla bilemem ama bak kimseye anlatmadığımı, dolu bataryayla alakalı hiçbir kanalda bulamayacağınız bilgiler kendi kanalımızda bile yok. Sana anlatıyorum Allah abi. razı olsun abi. Ben 2012'de üniversiteye hazırlanıyorum. Hedef de şu, İTÜ elektronik haberleşme. Tek tercih. Büyük ihtimalle tek tercih yapacaktım. Bir fen lisesinde, Anadolu Lisesi'nde MF kısmında okuyorum. Ve tek tercih yapacağım. İTÜ elektronik haberleşme bölümünde okuyacağım. Başka hiçbir bölüm yazmayı da düşünmüyorum. Abi bir gün bir mail düştü. Donanım Haber'in sahibi Gün Oksay. Bana mail atmış. İşte Bilal'cim, sevgili Bilal, haberlerini okudum. Seninle bir tanışalım. Kozyatağı'na çağırdılar beni. Donanım Haber'in genel merkezine. Ondan sonra oturduk, muhabbet ediyoruz. Tabii o saate kadar ben karşısına gelene kadar benim reşit olmayan biri olduğumu bilmiyor. Yani muhtemelen diyor ki işte bir üniversite öğrencisi 23-25 yaşında belki 30 yaşında birisi haberleri yazıyor. Biz bu adamı ekibimize dahil edelim diye düşünüyor. Ben karşısına çıktım 17 yaşındayım. Ve dedik ya biz seninle nasıl çalışacağız vesaire. Ya dedim hallederiz abi, işte banka hesabı açılıyor baba üzerinden. Babanla gidiyorsun. Abi ebeveyninde banka hesabı açıyoruz. Bunları yaptık. Ve o şekilde aslında gerçekten profesyonel manada işte daha reşit değilken 17 yaşındayken profesyonel bir hem Türkiye'nin en büyük teknoloji haber platformlarından birinde haber yazmaya hem de bu işten gerçekten para kazanmaya da başlamıştık yani. Sonrasında abi bu işler beni birazcık kesmemeye başladı. Yani dedim ya işte teknolojisini öğreniyorum, bataryayı öğreniyorum. Sürekli batarya teknolojisi takip ediyorum. Nereden nereye gelmiş, hangi firmalar var bu sektörde. Çok büyük yatırımlar akıyor. Bataryayı takip ederken o sırada işte BYD'den haberdar oluyorum. İşte bataryalı araba diye bir şey çıkacakmış. Hani 2012-13 bak bunlar oluyor. Daha Tesla'nın Roadster'ı piyasaya sürdü. Model S'i de daha yeni satışa sunmaya ya da teslimatlara başlamaya başladığı dönemdeyiz. Tesla'nın daha borsaya arz olmadığı dönemdeyiz. Bu kadar erken biraz böyle araba zaten çocukluktan abi biliyorsun bizim insanımızda araba merakı yoğun. Hem o var hem de yeni bir mecraya atılma şeyi var. Biraz bir iki sene böyle debelendik abi yine aynı işlerle uğraşırken. Ve 2015'te arkada görünen kameramanımız rejideki sevgili İbrahim Bey. İbrahim Bey. İbrahim'le abi dedik ki ben bir haber sitesi açacağım dedim artık. İbrahim dedi ki nasıl yapalım, nasıl edelim? Ben de yardım edeyim sana. Otohaber.im. Neydi? Isle of Man. Isle of Man diye, Man Adası diye bir ülke var abi. İğme uzantılı alan atları satıyor. Biz de dedik ya oto haber var. Oto haber im olsa ne güzel olur. Olmadı. Önce onu yapmaya çalıştık bir şeyler. O olmadı. Sonra dedik ya işte sonuçta sadece elektrikli araç anlatacağım. Sadece bataryalı araba konuşmak istiyorum. Sene 2014-15. Dedim ki ne olsun yeşil olsun, bir şeyler olsun, yeşil araba. Yeşilaraba.com. Ondan sonra onu aldık abi. O alan adını aldık. Başladık öyle bir şeyler yapmaya. Bir seneye yakın, bir sene sürmedi ama haberler yazdık. Bir 100-150-200 tane haber belki girmişizdir. O dönem böyle her hafta haber bulmakta zorlanıyoruz. Yani günlüğü bırak abi. Haftalık elektrikli araçla ilgili haber bulmakta zorlandığımız bir dönem. İşte benim Çince tercümanlık okudum bu arada. Yani Donanım Haber'den Gün Oksay'ın bendeki en büyük etkisi şudur. Ben o dönem haberleşme mühendisi, elektronik mühendisliği yapmak isteyen birisi olarak Donanım Haber'in sahibi bana ulaştığı için haber editörü olacağım ben diyerek mühendislikten vesaire vazgeçtim. Benim babam da akademisyen. Hepsini karşıma aldım. Dedim ki ben haber editörü olacağım ve üniversitede de İngilizce zaten biliyorum o dönem. Öğrendik bir şekilde artık haberler yaza yaza. Ben yeni bir dil öğreneyim. Ne olsun? Çin. Yani Çince olsun. Niye? Çünkü ZTE, Huawei, Xiaomi'nin ilk çıktığı dönemler. İşte bakıyorsun batarya firmalarının da birçoğu artık Çinliye dönüyor o dönem. Başladık abi yapmaya. Okula da kazandık işte Okan Üniversitesi Çince tercümanlık bilenler bilir. Oraya kazandık. Bu tam burslu olarak abi. Okulumuza gittik. Özel üniversite ama şeyle gittik.
Ondan sonra o dönemde işte yine bu işlere devam ederken otomobil tarafında bir habercilik işine atıldık. Niye? Çünkü Çin'de görüyorum ki elektrikli araçlar var, elektrikli otobüsler yaygınlaşıyor. Shenzhen şehrinde, Çin'in güneyinde bütün taksiler elektrikliye dönüyor. Sene olmuş 2015-16. Bunlar konuşuluyor. Ya diyorum ki bu işin geleceği burada. Ve ben otomobil editörlüğü yapmak istiyorsam eğer, otomobil haberlerini anlatmak istiyorsam bu işin Çin tarafını takip etmem lazım. Böyle böyle devam eden bir süreç. 2016'da darbeden bir ay sonra, 1,5 ay sonra Çin'e gittim. Çin Eğitim Bakanlığı'nın bursuyla bir sene ben Jilin Üniversitesi'nde okudum abi. Burayı kesersin. Ondan sonra abi Çin'e gittik. Orada da tabii o dönüşümü gördük. İlk elektrikli araçlara orada bindim. Tesla'ya bindim yanlış hatırlamıyorsam o dönem. 2017'de mi binmiştik yoksa? Hatırlamıyorum. O dönemde, o dönemlerde Tesla ile tanışmam ilk fiziki olarak. Elektrikli otobüslerle tanışmam. Otobüse biniyorsun elektrikli. Ne diyorsun abi? Bu ne diyorsun ya? Bir otobüs yolculuğu senin için sürekli titrediğin, dar 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 bir şey motor Ses, şeyi, gürültü. sıcaklık yani berbat bir deneyim normal şartlarda. O buraya kıyasladığında. Elektrikli otobüse biniyorsun, konfor. Hızlı, rahat. Bunu görünce dedim ki ya bu işin geleceği artık burada. Görüyoruz zaten haberlerden de takip ediyoruz. Dolayısıyla ben de böyle bir sektörle alakalı önden bir şey oluştu. Görüş oluştu ve neticesinde dedim ki ben bu işi yapmaya devam etmek istiyorum. Tekrar Türkiye'ye geldim. İşte o dönem bir vakıf dernek işlerine girdik. Bir şeyler yapar mıyız, eder miyiz? Yüksek lisans yapayım dedim. Daha katma değerli işler. Yani sonuçta bir şeyleri okuyup araştırmayı biliyoruz. Çinceyi de belli bir seviyede öğrendim. İşte Zaim Üniversitesi'nde, Sabahattin Zaim'de mesela seçmeli Çince dersi vermeye başladım. Dış ticaret firmasında çalışmaya başladım. Yüksek lisans yapıyorum. Farklı şeyler. O sıra böyle biraz şey kayboldu. Haber editörlüğü tarafına ilgim kayboldu. Çünkü otomobil sektöründe bir şeyler yapmak Türkiye'de yayıncı olarak çok zor. Niye abi? Maalesef hani kapalı bir sektör. Yani Eleştiriye kapalı abi. Kimse kendini eleştirilmesini istemediği evet. için. Çünkü çok büyük bir ticaret dönüyor. Evet abi. Büyük ticaret döndüğü için kimse ticaretinden olmak istemiyor. Sen bir telefona kötü dediğinde bu adam bu telefondan bu hafta 1000 tane satmaz. Haftaya bir reklam basar yine satar o telefonu. Ama arabada öyle değil abi. Arabada senin söylediğin bir şey insanlarda bir kuşku, kaygı uyandırıyor. Kuşku oluşturuyor. Ve bunun neticesi ben bu arabayı almam diyor yani mesela. Sana güveniyor abi insanlar. Bir de şey modu abi hemen o pat küt bir bakıyorsun bir ihtar geldi sana. He, değil yani bu ama abi şu şöyle olması gerekmiyor mu? Çok özür diliyorum. Bu Ben arada başlıyorum abi, bu Dolman. arada Kadayıf Dolman abi kırılıyor abi o. Kırarak yiyoruz abi biz onu. Abi şöyle bir şey var. Ya şu bizim kendimizi eleştirme konusunda ben videolarımda da söylüyorum. Ben bir araba şu eğer bunu ben eleştiriyorsam abi tamam mı? Ya benim eleştirime bir kulak verin bir sonrakini bizim istediğimiz şekilde getirin iyileşmiş olsun abi. Yani sanki keza Çin'de görmüşsündür biz de Avrupa'da işte haberlerden okuyoruz. Ya insanların en uygun yani işte dolu parayla dolu arabalara bindikleri parayla biz burada daha yüksek fiyatlarla boş arabalara biniyoruz. Aynen öyle. Eleştirdiğimiz zaman da mahkemelik oluyoruz abi. Ama ben şöyle abi ben bu kadar detayını hiç bilmiyordum sende. Sen Kimseye anlatmadım bak. Sen geldin diye anlatıyorum. Bak bütün samimiyetimle söylüyorum ben orayı nasıl biliyordum abi. Sen daha yenisin. İşte hani 3-4 senelik bir olay, bir mevzu gibi ama sen işin çekirdeğinden geliyorsun Estağfurullah. abi. Abi şöyle mesela bazen insanlarla tanışıyoruz kendi sektörümüzde. Abilerimizle, bu işin okulunu okumuş insanlarla, sektörden birçok firmayla da tanışıklı olan insanlarla konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Şunu görüyoruz. Dediğin gibi abi insanlar bizim çok yani bu işi çok yeni yaptığımızı, tecrübe eksiğimiz olduğunu, yani aslında bizim bunu bir hobi olarak başlattığımız ve bu işin profesyonel hale geldiğini bu şekilde hasbelkader. Yani şansımız yaver gitti, dolu batarya başarılı olduğu gibi geliyor. Şimdi buradan sana da getireceğim abi mevzuyu. Hamdolsun yani eğer insan bir şey yapmaya azmettiğinde, yeterince mesai harcadığında, yeterince titiz olduğunda Allah bunun karşılığını veriyor abi. Biz bunu görüyoruz yani. En azından ben kendi yaptığım işte burada ekibimizle, arkadaşlarımızla birlikte buna şahit olduk. Bazen ben de 16 yıldır bu işi yapıyorum dediğimde insan diyor ki ya senin işte çocukken yazdığın haberlerle şeyi karıştırma. Yani amatör yaptığın işlerle kariyerini bir yere getiremezsin gibi konuşuyor. Aslında biz amatör olarak ben ilkokulda başladım bu işlere. Benim annem sağ olsun işte ebeveynlerim bir şeyler yazdırdı bana. İlkokulda başlamıştık bir şeyler yazmaya kendi kendimize. Ya hatta ilkokulda ben hatırlarım işte kompozisyon yazdırırdı annem bize belli şeylerde. Teknoloji haberleri yazardım. Böyle bir şey anlatırdım. Yani ben ilkokulda amatörce başladım. Ortaokulda biraz daha bu
forumlarla, farklı internet sitelerinde gönüllü bir işe dönüştü. Lisede ben bu işten para kazanmaya başladım. Yani üniversite okuyayım. Üniversitede de gazetecilik okuyayım. Sonra hangi gazeteye gireyim? Hangi gazetenin hangi şeyinde branşında habercilik yapayım? Hasbelkader otomotiv denk gelsin. Ben de otomotiv haber editörü olayım. Böyle bir hikaye yok. Ya da üniversitede canım sıkıldı. Arabaları da çok seviyorum. Araba bloğu mu açsam acaba? YouTuber mu olsam? Böyle bir şey yok. Hayatımda bu var zaten benim. Ve en başından beri teknolojiyi takip etmeye, bunu bir şekilde bir ürüne dönüştürmeye, işte haber olabilir, tweet olabilir, bir YouTube videosu olabilir, bir belgesel olabilir, kitap olur, ne dersen yani. İsmine ne dersen de bir makale olur vesaire. O yüzden hani en baştan beri bir severek yapıyorum abi ben bu işi. Bu işi sadece para kazanma, bunu bir ticari düzene dönüştürme şeyiyle değil. Sende de abi onu görüyorum ben. Allah Yani razı sen olsun hiçbir abi. karşılığı olmayacağını bile bile geliyorsun abi bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Niye abi? Çünkü yani sevdiğin zaman o iş değerli oluyor. O kendinde belli ediyor bence. Buraya geldiğin için çok teşekkür ederim bu arada. Hani Allah razı olsun. Emek verdin. Hafta sonu çoluğun çocuğunu bıraktın, Allah aileni razı bıraktın. olsun abi. İstanbul'a geldin Erzurum'dan. Hani burada da bir değer olsun, şey olsun istedim. Yani daha önce çok anlattığım bir şey değil dediğim gibi. Çok ara bazı detaylarına girdim ama hiçbir zaman hep böyle bütün hikaye anlatmamıştım. Dolayısıyla hani bu süreç böyle yaşandı. Sonunu da bağlamış olayım. 2019'un Aralık ayında kadar da kör topal bir şekilde o kariyeri devam ettirmeye çalıştım. Bazen farklı mecralarda, farklı alanlarda ama son yaklaşık 7-8 senedir de aslında özür son 10 senedir de aslında otomotiv haberciliği alanında bir şeyler yapıyorum. Yani 6-7 sene teknoloji haberleri, telefonlar, tabletler, bilgisayarlar üzerine. Son 10 senede de 8-9 senede de aslında biraz daha otomobil teknoloji üzerine bir şeyler yaptım. En son 2019 Aralık'a kadar geldik abi. Ben yüksek lisansımı yapıyorum o sıra. Dış ticaret firmasında çalışıyorum. Çok memnun değilim yaptığım işten. Pandemi dönemine girmek üzereyiz bu arada. Sabahattin Zaim'de Çince ders veriyorum. Öğrenciler neden Çince'ye yeterince ilgi duymuyor diye kendi kendime hayıflanıyorum. Ve istediğim kariyeri çizemiyorum dışarıdan. Çünkü işte farklı hedeflerim vardı. Şimdi buradan onlardan bahsetmeyeyim. Farklı yerlerde çalışma şeyim vardı. Hayallerim vardı. O hayalleri yerine getiremedim. Sonra yani getiremememin sebebini aramaya başlarken o dönem biraz daha haber işlerine yeltenme şeyindeyim. Çünkü haber yazmadan durduğum 3-5 ay oldu abi. O 3-5 ayda çok büyük bir şey içerisine girdim böyle. Yani cendereye girdim resmen. Yani haber yazmadan, haber okumadan kendimi alamıyorum. Okuduğumu da yazmayınca iyice şey oluyorsun böyle yani. Hani yazıp bir şeye dönüştürmek istiyorum. Ama mecra yok elimde. Bir internet sitesinde çalışmıyorum. Bir gazetede çalışmıyorum. Otomobil çünkü dedim ya. Otomobil sektörüne girmek zor. Aralık 2016 Aralık 26'sıydı yanlış hatırlamıyorsam. TOG'un lansmanı oldu ya. Biz de heyecanlıyız. Ben de çok heyecanlıyım. Anlatıyorum arkadaşlara. Bak hocam Çin buraya gelmiş. Türkiye'de bak yerli milli projesini tamamen elektrikli yaptı. En doğru hamle bu. İşte insanlar diyor ki niye hibrit olmadı? En başta dizel olsaydı, benzinli olsaydı. Ben de insanlara şey anlatıyorum. Elektrikli olması lazım. Sektör buraya gidiyor. Lansman oldu abi. Biliyorsun hikayeyi. Araba çıktı piyasaya. Ya işte bu işte Norveç'ten geldi. Yok İtalya'dan geldi. Yok Finlandiya'dan geldi. Yok Çin'den çaldılar. Çin'den deyince bende bir şey oldu. İyice böyle bir kudurdum abi ben. Ne demek Çin'den geldi bu araba? Yani tabii ki bu arabanın birçok parçası Çin'den gelmiştir. Tasarımının pilin farına yaptırılmıştır ona. Prototipleri İtalya'da bir şekilde toplanıp buraya getirilmiştir. Amenna. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Fakat bu araba Çin'den çalındı. Oradan bir araba getirip bize yerli araba diye sunuyorlar dediklerinde ben böyle bir şey oldum yani. Afalladım ve hani harekete geçme ihtiyacı hissettim. Öyle söyleyeyim. Sevgili İbrahim'le Seyrantepe'de İstanbul'da bir gece onu darlarken abi bu dedi ki ya bana niye anlatıyorsun kardeşim bunu dedi. Yani bana niye anlatıyor? Yok Çin'den gelmemiş de yok İtalya'ymış da yok Tokmuş da. Aç abi dedi bir tane YouTube hesabı, Twitter hesabı dedi. Aç onu da anlat. Nasıl olacak kardeşim? Ben daha önce denedim olmadı dedim yani. Karşılığı Daha önce olmuyor bir çünkü. denedin yani. Tabii işte yeşil arabayla denedik, oto haberle denedik. Hani bir şey yazdık elektrikli araçla alakalı, teknolojiyle alakalı ama kimsenin umurunda değil yani. Çünkü Türkiye'de elektrikli otomobil yok. Evet abi. 2019'da da yoktu bu arada. Neyse bunun üzerine İbrahim beni böyle şey yapınca, cesaretlendirince biz de bir arayışa girdik. Yani ne olsa acaba kendi ismimle mi yazsam, bir isim mi olsa, bir şey mi olsa vesaire. Ya ne olur işte full battery mi olsa, İngilizce de olsun sen İngilizce de yap bu işi. Çünkü Türkiye'de para kazanamayacağımızı biliyoruz. O günden biliyoruz. Öngörülüyüz. Türkiye'de otomobilcilerden para yok. Bunlardan para alamayız biz bu kafayla. Diyerek dedik ki İngilizce bir şeye mi uygun olsa. En son abi alan adı, marka tescillerine vesaire baktıktan sonra dedik ki dolu batarya boşmuş. 2019 Aralık'ta 26 ya da 27 Aralık'ın gecesinde
Bu şekilde bir dolu bataryanın kuruluşu oldu. Sonrasında zaten abi YouTube'dan arkadaşlar biliyor. Dolayısıyla hani dediğin gibi senin zannettiğin gibi aslında yeni başlamış değiliz. Uzun zamandır bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir derdimiz var yani. Ben o derdimi çözülmeyecek bir dert yani. Sonsuza kadar devam edecek. Yaşadığımız sürece yani benim cebimde 10 milyon dolar para olduğunda 5 milyon, 10 milyon bırak 10 milyon TL olduğunda bitecek bir sevda değil bu. Ya da işte dünyanın en pahalı elektrikli otomobillerini, dünyadaki bütün elektrikli araçları garajıma topladığımda ya da en iyi evde oturduğumda benim için bitecek bir hikaye değil bu. Ben mal mülk için yapmıyorum abi bu işi. Para kazanmak istemiyorum zaten. Biliyorsun sıkıntı yaşadığımız firmalara da söylüyorum. Yani ben sizinle ticaret yapmak için sizi şey yapmıyorum. Hani sizin bu sorunlarınızdan bahsetmiyorum. Umurda da değilsiniz yani. Ben sadece müşteri mağdur olmasın. Teknoloji doğru anlaşılsın. Elektrikli araba yeni bir teknoloji, yeni bir ürün, yeni bir deneyim vaat ediyor. Bu deneyimi insanlara daha doğru şekilde aktaralım. Bunun karşılığında da biz bu işten para kazanıyoruz zaten. Daha da kazanırız. Ekibimiz büyüsün. Daha güzel yayınlar yapalım. Daha güzel işler yapalım. Biraz önce anlatıyorsun abi. İşte menzil savaşı yapalım. Kış testi yapalım. Biz şimdi kış testi için ufak bir projemiz var. Farklı yerlere gidiyoruz. Yerli otomobille çıktık gittik Suriye'de Şam'a kadar indik geri geldik. Ya ben bunları yapmak istiyorum. Hoşuma giden şeyler bu. Top Gear nasıl BBC 170 ülkeye bir macera programı, bir eğlence programı gibi otomobili anlattıysa İngiltere'nin bir köklü bir otomobil geçmişi var. Bununla tüm insanların, tüm gençlerin aklına kazındı. 3 tane adam çıktı. Oraya gitti, buraya gitti. Hala bugün konuşuluyorlar. Niye Türkiye'den böyle bir şey olmaz? Sen kendi yerli otomobilini çıkarıyorsun. Yerli anlamda bu teknolojiyi anlatacak insanlar da çıksın. Elektrikli araba çünkü Türkiye'nin otomobil sektörünün dönüşmesinde bu kadar az bireysel aracın olduğu, binek araçlanmada dünyada Afrika seviyesindeyiz biz. Böyle bir ülkeyiz biz. Böyle bir ülkede kendi yerli milli markanla sen elektrikli araba dönüşümünü daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştir. Biz de vesile olalım. Mevzu tamamen bu. Günün sonunda geldiğimiz nokta burası abi. Dolma için teşekkür ederiz abi. Abi rica ederiz. Güzel beğendim mi? Eyvallah. Allah razı olsun. Kesene bereket. Afiyet olsun. Abi ben de şöyle çok kısa bahsedeyim. Benim de serüvenim 2019'da abi işte bir markette çalışıyordum ben. İstanbul'da ben 10 sene yaşadım. Daha sonra da Erzurum'a geri döndüm. 2019'da bir markette çalışıyordum. Bir dergide abi elektrikli otomobil gördüm. Elektrikli otomobille alakalı bir şey vardı işte. Şöyle olacak, böyle olacak. Geleceğe dönük bir şeylerden bahsediyordu. O ara bir elektrikli otomobilden etkilenmiştim abi. Gidip evde işte YouTube'dan elektrikli otomobil nedir bunları araştırmaya başlamıştım ama orada da markette çalışıyordum ben de. Sonra da işte nasip oldu biz bir firmaya başladık abi. Ve firma şöyle bir avantajı vardı. Erzurum'da ilk elektrikli otomobil satan firmaydı abi o bölgede. Ben elektrikli otomobili nasıl anlattım? Bilal abi ben de elime çantayı alıyordum abi. Elektrikli otomobile biniyordum. Çantayı şöyle alıyordum. İşte üniversiteler, hastaneler, işte sebze halleri, galericiler, rentekarcılar hepsine elektrikli otomobil anlatıyordum abi. Yani ne anlatıyordum? İşte bildiğimin şeyi kadar anlatıyordum. Çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Birilerinden sürekli işte diyorum ki lan birisi bana yardım etmesi lazım. Ben artık anlamıyorum. Birileri bana bakması lazım. Birileriyle iletişime geçmem lazım. Bölge kısır. Sen birilerine ulaşamıyorsun abi. Çok fazla sosyal medyada kullanmasını bilmiyorum o dönemde. Yani ben kendimden bahsediyorum tabii. Ondan sonra dedim ki ben test yaptıracağım herkese. Elektrikli otomobille alakalı dedim ki kim test yapmak istiyorsa test yaptıracağım abi. 2021 yılı ile 2022 yılı arasında abi bana göre yani belki şu anda hala daha şeydedir. Abi 5000 kişiye yakın test yaptırdım. Ne diyorsun abi? Evet abi. Erzurum gibi bir Evet yerde. abi. Erzurum gibi bir yerde 5000 kişiye yakın test yaptırdım abi. Böyle her yaptırdığım insanın adını soyadını alıyordum, not ediyordum. Adını soyadını alıyordum abi. Bu mesela benim ajandam vardı, oradadır. Artık insanlar benden bıkmıştı abi. Elektrikli otomobil, elektrikli otomobil, elektrikli otomobil abi. O zaman bizim sattığımız Çin menşi bir araç vardı abi. Herkes beni Çin, o işte o aracın markasıyla kaydetmişlerdi. Daha sonra Instagram'dan sana yazdım abi. 2020 yılında İbrahim beni yanlış yerlere yönlendirdi. Ya yazıklar olsun İbrahim. Gördün Sağ mü? olsun. Yani şu anda bir hayalin ortasındayım abi. Benim için de burası bir hayaldi Eyvallah. mesela. Anladın mı? İşte seninle oturmak, seninle konuşmak, birilerine derdimizi anlatmak. Bizim bölgemizde abi senin şeyinle söyleyeyim, vasıtanla söyleyeyim abi. Hala daha ölü yatırımlar var. Yani ölü yatırım derken yatırım yok abi. Bugün Türkiye'nin en büyük şeyi neresi abi?
şarj firması dediğin zaman aklına ne geliyor abi? ZES geliyor değil mi? Tabii. Direkt. ZES'in Doğu Anadolu bölgesinde DC şarj istasyonu yok Allah abi. Allah. Evet. Yani buradan ben ZES izliyorlarsa ZES yetkililerine de seslenelim de yani en azından Erzurum'da bir tane olsun, işte Kars'ta bir tane olsun, işte yol güzergahlarında olsun, insanların aklındaki soru işaretleri gitsin. Ben satıştan geliyorum abi. Aynı hassasiyeti ben de seninle düşünüyorum. Şöyle insanlar araç alırken özellikle de doğu kesimde, yani bütün ve batıda da vardır bu. Ya evde buzdolabı bozulsa abi var ya, hani onu yaptıracak imkanları yok. Bütün parayı arabaya yatırıyorlar, diyorum ki ya doğru bir hizmet almaları lazım abi. Ben Erzurum'daki bütün bayilere diyorum ki bak, satış danışmanlarınızı kanalımıza gönderin. Elektrikli otomobillerini alsın gelsinler. Birlikte bir içerik üretelim. Onlar anlasınlar. Biz de eğer yanlışları varsa demiyorum, düzeltme yapalım beraber. Abi öyle de bir geri dönüş olmuyor. Bu sefer biz de diyoruz ki işte aracın menzili bu kadar. Yani insanları şeyden çıkarmak istiyorum Bilal abi, daha doğrusu. Katalog verilerinin dışındaki Yani. gerçek ve real testlerle görüştürmek istiyorum. Şu an mesela en büyük problemlerden biri o abi. Senin de çalıştığın firmalardan bir tanesinde ya da diğer birçok firmada şunu görüyoruz. İşte bu arabanın şehir içi menzili 700 kilometre. Abi double LTP değerlerine inanıyor musun? Abi neyine inanayım abi? Onlar sadece bir gösterge. Yani onu alacaksın. 500 kilometre mi? 400 kabul edeceksin. Yani %20, 25 indireceksin abi aşağı. Bu kadar basit yani. Hani hadi karma tüketimi geçtim abi. Adam şehir içi tüketim, yani 400 kilometre menzili olan arabaya diyor ki bu şehir içinde 600 kilometre gider diyor. Bu yalan abi. Arabanın şehir içinde 400 kilometre gitmesi çok zor. Niye diyeceksin? Şimdi WLTP yalan mı? Değil abi. WLTP çok doğru. Fakat şöyle doğru. Şimdi biz arabayı nasıl kullanıyoruz abi? Sen arabayı %100 şarj ettin. 400 kilometre yol gösteriyor. O 400 kilometreyi bir hafta kullandığın arabayı 400 kilometre gidebilir misin? Mümkün değil. Arabayı bugün aldım %100 kilometre. Bugün 400 kilometre kullanmak istiyorum. Muhtemelen bugün ben arabadan hiç inmeden, araba tekrar soğumadan, tekrar ısınmadan, tekrar durmadan, tekrar kalkmadan ben 400 kilometre yaparsam muhtemelen 400 kilometreye yakın bir kilometrem olur. Şimdi bu araba 400 kilometre gidiyor mu gitmiyor mu? Gidiyor. Ama bir günde gidiyor. Abi 10 günde değil yani. şöyle ben bir önceki videomuzda da işte böyle sorular gelmişti. Hani gerçek testle fabrika verileri arasında neden fark var? Ben şunu savundum. Ben double LTP değerlerine inanmıyorum abi. Neden inanmıyorum? Çünkü gerçekliğin dışında bir test var orada. Tam olarak o yani. Çünkü Ya- sen bir günde 400 kilometre yapamazsın yani. Yani gerçekliğin dışında işte deniz seviyesi sıfır olacak. 1 kilometre gidip geleceksen arabada klimalar kapalı olacak. Herkes evinde oturacak. İşte kimse arabaya binmeyecek. Biz menzil testine çıkmışız. Böyle bir şey deniyorlar. Peki abi sana bir ikinci soru sorayım abi. Şunu Buyur da abi. unutuyorlar abi. Sen arabayı aldın koydun evin önüne. Erzurum'da dün gece kaç dereceydi abi? -10 var mıdır? Abi Olur şimdi herhalde. ben kameranın önünde bir şey demek istemiyorum ama benim altımda işlik var. Vallahi ben işliğine... Kaç olduğunu bilmiyorum abi. yani İşik giydirecek kadarsa muhtemelen -10'dan aşağı değildir diye yani düşünüyorum. yani -3'lere -4'lere düşüyor abi. Hava -5'lere de düşüyor bazen. Bataryanın 20-25 derece olması lazım normal şartlarda. 22, işte 23, 25 diyelim yani. Abi 20 ve 30 26 derece fark var. derece gibi 30 derece fark var. Şimdi o batarya 30 derece farkı kapatana kadar yarım saat geçiyor, sen arabadan iniyorsun. Şimdi bu arabanın WLTP menzilini gider mi gitmez mi sen? Biri bana bunu söylesin yani. Abi şimdi Gidemez. Mümkün değil. Tabii. Şimdi ben sana az önce de bahsetmiş olduğum bir kış menzil testleri vardı ya. Yani gerçekten abi yapacağımız zaman insanlar orada benim ne demek istediğimi anlayacaklar. Ama bu şu değil, biz onların gözlerini korkutmuyoruz. Bu arabalar Norveç'te de kullanılıyor, İsveç'te de kullanılıyor, Aynen öyle. Rusya'da da kullanılıyor. Göz korkutmak değil. Sadece yani bilin ve görün. Ben her zaman şunu söylüyorum abi. Elektrikli otomobile hazır olmayan bir insan keşke kışın başlasa. Yani bütün kayıplar orada. Biz Erzurum'da nasıl araba satıyoruz biliyor musun abi bak. O Bilal bir tane araba almış kendine. Kalkın arayacak biz de bir tane aynısından alalım. Ya kaç kilometreye gidiyor, ne oluyor? O arada da satış danışmanının da satışa ihtiyacı varsa abi. Abi 600 kilometre gidiyor diyor. Anladım, evde de 2 saate şarj oluyor. Sen mi anlatmıştın bana? Bir araba sattık dedin. Sonra adam kışın kullanıyor, geliyor diyor ki bu araba bozuk. Aynen abi. Şöyle ben o hikayeyi şöyle anlatayım abi. Arabayı sattık, bir de biz yanında şarj cihazı verdik abi. Adam da ilk Erzurum'da alanlardan kışın şarj cihazını kurdular abi. Batarya kapının önünde kalmış. Şarja bağlılar. Arabanın ilk önce kendini ısıtması lazım ya. Cihazcı diyor ki hem bir sene bozuk cihaz vermişler hem de diyor ki senin arabanın bataryası bozuk. Yani cihazcı buna karar veriyor. Abi adam geldi, servisi birbirine kattı, karıştırdı, yok işte böyle falan filan.
Ya ondan sonra Bilal abi o konuyla alakalı da hiç kimsenin fikri yok. Ben de şeyde bir fizik profesöründen abi ders almıştım bu pillerle alakalı. Dedi ki 20 ve 26 derecede çalışır NMC piller dedi. Onun için bataryanın bir ısıtmaya ihtiyacı olabilir. Abi ben de o ısıtmayı şey olarak anladım. Gittim kaloriferlerin sonuna kadar açtım abi, tamam mı? İç kabin Onun da şeyi olur. iç kabin ısındı, öyle de videom var abi. Öyle de bir video çekmişim 2020. İç kabin ısındı, ondan sonra arabayı şarja taktık. Araba şarj aldı abi. Ve bunların hepsi tecrübe edile. Ama ben bütün samimiyetimle söylüyorum abi. Senin bu kadar olaya hakim olduğunu ben bilmiyordum. Yani bu kadar haberci tarafının olduğunu bilmiyorduk. Çok güzel bir şey oldu bence. Türkiye'de merak edenler kesinlikle vardır. Buradan da şu ayet çıktı ortaya: zandan sakının. Öyle abi, aynen tabii. Evet abi, yani seninle alakalı. İnsanlar birbirini tanıdığı zaman muhabbet kurabiliyor. Tanıdığın zaman ortadaki o şüpheler, korkular, kaygılar ortadan kalkıyor. Biliyorsun bir dönem bir gazeteci hakkımıza şey dedi, işte dolu bataryayı kim dolduruyor? Sen de videonun başına öyle yazabilirsin abi bu arada. Kim doldurmuş dolu bataryayı falan diye. Sana tabii kalmış. İnsan bizi tanımıyor ama tanımayanlar tanımıyor, ama bizim 200 bin takipçimiz var abi şimdi. İnşallah sen Maşallah, de o sübhanallah. günleri en yakın zamanda görürsün. İnşallah abi. En değerli takipçilerle. Takipçinin sayısı önemli değil. Değerli takipçiler önemli. Biz 1000 tane de takipçimiz olsa en değerlileri olsun isteriz. Herkes değerlidir kendince. Fakat bizim yaptığımız işi anlayacak adam benim için daha değerlidir. Yanlış anlamasın kimse. Benden insanlar şunu istiyor: ya benim arabamı anlat, öv. Problem, sen bunları yaşayacaksın abi. Şimdiden söyleyeyim. Sen bir arabayı anlatacaksın. 3 gün sonra diyeceksin ya bu arabanın şurası çok iyi değilmiş diyeceksin. O aracı alan insanlar sana tepki gösterecek. Bize bu oluyor. İşte firma tepki gösterecek. Bir gün seni sevecekler, bir gün sevmeyecekler. Ama bu iş her zaman şunu gerektiriyor bence: doğduğun yeri bileceksin. Kim olduğunu bileceksin. Bizim de kim olduğumuz belli. Saatlerce video yapmışız abi şimdiye kadar. Kaç milyon, 80 milyon kanalımız izlenmiş. Ne olduğumuz, ne anlatmaya çalıştığımızı herkes farkındadır diye ümit ediyorum. Burada da biraz kendimizi açıklamaya çalıştık senin kanalda. Böyle Allah bir razı olsun şey abi. yapma, izahat yapmaya da diyelim ya da kendi hikayemizi anlatmaya çalıştık. Umarım yayıncılık yapmak isteyen diğer insanlara da örnek olur. Şantiyemizden bahsedelim. Biraz da şantiyemizden bahsedelim. Başladık. Evet, ofiste tadilat var. Yani umarım mesela abi sana yardımcı olabilmek benim için çok büyük bir lütuf. Bu şekilde bizim vesile olduğumuz birçok takipçimiz de oldu yayıncılık tarafına. Umarım devamı gelir. Umarım inşallah güzel işler yaparsın abi. Abi şöyle, Allah razı olsun senden. Yani bunu hani burada söylememiz belki biraz şey olabilir ama kanalın her aşamasında sen varsın abi. Eyvallah. Yani şu anki şu olayda da sen Çok varsın. memnunum. İşte şu olayda da sen Sağ ol. varsın. Her yerde sen varsın. Allah razı olsun. Sana ulaşmak, seninle bir ritim yakalayabilmek, seninle bir olayı anlatabilmek abi çok şey bir olay. Az önce buraya gelmeden önce de hani işte hikayeyi de anlattın abi, daha iyi yer etti bende. Bu işler gerçekten tek başına olmuyor abi. Bu işler gerçekten arkadaşın, kardeşin, eşin, dostun. Ya ben şu anda kimi ararsam arayayım abi şu telefonumla. Daralmışlardır. Yani eminim ki benden hani sıkılmışlardır, daralmışlardır. Ama herkes şu cümleyi söyler: sen nasıl istersen. Yani bu Erzurum'da ben şöyle bir hikaye anlatayım abi o zaman sana. Ben şimdi Erzurum'da bir video yayınladım. Dedim ki işte hani bir YouTube kanalı açtım. Ben bir seviyeye kadar getirebildim. Bundan sonrasında size ihtiyacım var diye bir video yayınladım abi. Ben de sanayide çalışırım. Yani şu işte bir hafta önce olan bir mesele. Sanayide çalışırım. Kerestecilere gittik abi. Odun alacağım. Soba yakacağız arkadaşım. Günün köy evine gideceğiz. Orada da işte çocuğa dedim ki bana dedim odun ver, büyük büyük odunlar olsun, işte sobada yakacağız falan. Orada böyle 17-18 yaşlarında bir genç geldi abi. Dedi ki abi dedi senin adın Muhammed mi? Dedim ki Muhammed. Dedi ki ben dedi seni TikTok'tan da işte YouTube'dan da Instagram'dan da evet takip ediyorum. Dedi ne lazım dedi abi sana. Dedim ki odun alacağım. Dedi ki tamam abi. Abi bir çuval getirdi. İşte çuvalın içerisine odunları doldurdu. Normalde 200 TL vermem lazım. Çocuğa para çıkarttım ki abi dedi bu işletme benim işletmem. Dedi sen de Erzurum'dan işte yardım istedin dedi. Benden de dedi sana Allah bir Allah. çuval odun Bak, gelebiliyor. Tamam mı abi? bu işte. Ya bütün samimiyetimle söylüyorum abi, ben o bir çuval odunu sırtımda taşırken bir çuval altın gibi taşıdım. Ya gittim arkadaşlarıma dedim ki ne olur bunu yakma. Bu çok kötü. Bu benim ilk hediyem. He, yani bu benim ilk hediyem.
Seviliyorsun abi. Bir de halktan olmak istiyorum Bilal abi. Eyvallah. Anladın mı? Yani o şeyi bozmak istemiyorum. Az önce dedin ya işte bir arabayı anlatacaksan o çizginin arasındayım abi. Araba anlatmalı mıyım, anlatmamalı mıyım? O çizgide kalmışım. Sağ olsun seninle de sürekli görüşürüz. Şu anlık araba anlatmayı düşünmüyorum abi. Çünkü benden çok iyi anlatanların olduğunu inanıyorum. Estağfurullah. Ama şuna inanmıyorum. Satış danışmanı olarak diyorum yani. Hiç bir satış danışmanı elektrikli otomobil konusunda benim kadar bir yol tecrübesinin olduğunu inanmıyorum Çok abi. eski başladın abi sen. He, Ben yani. de seni de öveyim birazcık. Son Estağfurullah. kapanış yapalım. Estağfurullah. Yani hem ben samimiyetini görüyorum. Çok da azmediyorsun işi yaparken ve müşterilere neyi anlatmanı, ne zaman anlatmanı, nasıl anlatılması gerektiğini de iyi biliyorsun. Biz onu bilmeyiz abi. Satış kısmı ve o işi anlatma kısmı sende çok daha iyi. Yani yarın olur daha farklı işler yaparsan kanalda bence araba anlatma kısmını kendi usulüne göre devam ettirmen lazım. İnşallah başarılı olursun. Allah İnşallah abi. kolaylık Ben versin. böyle değerli bir videoda bizimle birlikte olduğun için sana teşekkür ediyorum abi. İstiyorsan kapanışla sen yap, Eyvallah. açılışı sen yapmıştın. Teşekkür ederim. Voltman kanalına abone olmayı, kanalın ismini de değiştirmeyi düşünüyorsun ama abi olsun çok önemli değil. Muhammed Durmuş olur, Voltman olur. İsmi çok önemli değil. Sence ne olması lazım abi? Takipçilere soralım abi. Yorum olarak bıraksınlar. Bu videoyu da beğenmeyi unutmasınlar. Kanalımıza abone olmayı da unutmasınlar. Eyvallah. Kanalın ismi ne olmalı? Yani Voltman bence güzel. Yani bir farklı bir şey olması güzel abi. Farklı bir ne derler böyle bir lakaba dönüşmesi, bir takma ada dönüşmesi güzel olur. Sadece senin ismin ne olursa senin ne yaptığını senin isminden kim nasıl anlayacak? Muhammed Durmuş işte hadis dersleri mi anlatıyor yoksa işte araba mı anlatıyor yoksa yemek tarifleri mi veriyor gibi bir şey olacak. Bence Voltman güzel olabilir ya da farklı bir şeye dönüştürebilirsin hani yani tek başına olur farklı olur. Umarım her türlü de ben başarılı olacağını düşünüyorum. Allah Çünkü razı olsun azmediyorsun abi. Sadece ben buradan gelecekteki yayıncılara da bir tavsiye niteliğinde olsun. Ha bu işi yaparken biz ilk 1000 abonemize kaç ayda ulaşmışız abi biliyor musun? Bizim Twitter'da, LinkedIn'de 3-5 bin takipçimiz olmasına rağmen YouTube'a 1000 aboneye ulaşma süremiz 4,5 ay, 5 ay neredeyse. 4,5 ay ben uğraşmışım. Her gün, her hafta video atmışız. Anlatıyoruz. Bütün sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz ki o zaman elektrikli arabayla ilgili olan neredeyse herkesin bir şekilde bize dokunduğu bir dönemdeyiz. Ona rağmen 1000 aboneye 4 ayda 5 ayda ulaşmış. Sen ne kadar oldu abi açalı? Abi, 6 ay oldu mu? Yok abi. 3-4 ay. Ben 3. ayımdayım abi. 3. aydasın şu an 1200 bizi geçmişsin abi. Abi şöyle ama bak şöyle ben eğer senin gibi ilerliyor olsaydım şu anda benim de 200 tane 300 tane takipçim vardı abi. Yine orada da senin desteğin çok büyük. Eyvallah, Çünkü sağ ol. abi her yayında çıkıyorsun Allah razı olsun bize Ne demek? güzellikler bahsediyorsun. Biz Erzurum halkı olarak Doğu Anadolu bölgesi olarak abi biz seni Erzurum'a olsun. Ben de bekliyoruz. sizleri- İbrahim abinin abisinden beraber offroad. İnşallah. Offroad'a gideceğiz. Elektrikli araçla mı offroad? Abi, Elektriksiz. abi sen o zaman ben de sana şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer geliyorsan sana söz ama elektrikli pick-up sadece Sıkıntı abi. Sıkıntı olur o. Gerek yok. Reklam da yapmaya gerek yok. Aynen abi. He. Öyle bir şey yapabiliriz abi. Tamam. Allah razı olsun. Allah Tekrar senden de razı teşekkür olsun. ediyoruz. Ben teşekkür abi ederim. ayağına sağlık. Allah Abi, razı olsun. Allah senden de Görüşürüz razı inşallah. olsun inşallah. Görüşürüz.